Bir çadır hayal edin. Ural dağlarının ortasında. -30 derece, gece yarısı. Çadırın içinde 9 genç insan uyuyor. Hepsi deneyimli dağcı. Hepsi tecrübeli. Bu tür koşulları defalarca yaşamışlar. Ve o gece bir şey oldu. Sonradan bulunan kanıtlara göre o 9 kişi uyandı, paniğe kapıldı ve çadırı içeriden kesti. Ayakkabılarını giymeden, montlarını almadan. -30 dereceye çıplak ayakla koştular ve hiçbiri geri dönmedi. Cesetler bulunduğunda kiminin kafatası kırıktı ama darp izi yoktu. Kiminin kaburga kemikleri ezilmişti ama dövüldüğüne dair iz yoktu. Birinin dili yoktu, gözleri yoktu ve üzerlerindeki giysiler radyoaktifti. Çevrede başka ayak izi yoktu. 1959 yılında Sovyet yetkililer dosyayı kapattı ve tek cümle yazdı. Ölüm sebebi bilinmeyen, karşı konulamaz bir güç. 65 yıl geçti. Hala kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Bugün size bu hikayeyi anlatacağım. Tüm detaylarıyla, tüm teorileriyle ve o soruyla. O gece Daiklov geçidinde gerçekten ne oldu? Ocak 1959. Yer Sovyetler Birliği. Ural Politeknik Üniversitesi'nin koridorlarında bir hareketlilik var. Bir grup genç, hayatlarının en büyük macerasına çıkmak üzere. Grup lideri Igor Daiklov, 23 yaşında bir radyo mühendisliği öğrencisi. Sakin, analitik, disiplinli. Arkadaşlar onu soğukkanlı diye tanımlıyor. Daha önce pek çok zor dağ gezisi yapmış, planlamayı sever, her şeye hesaplar, her şeyi düşünür. Ve bu sefer de her şeyi düşündü. Hedef, o Terten Dağı, Kuzey Ural Dağları'nın derinliklerinde. Rotası dağcılığın en zor kategorisi olan kategori 3 olarak sınıflandırılmış. Bu ciddi bir tırmanış demek. Ama grubun her üyesi buna hazırdı. Kimler vardı bu grupta? Igor Daiklov, 23 yaşında, lider, radyo mühendisliği öğrencisi. Zina Kalmagorova, 22 yaşında, grubun en neşeli ismi, gülen yüzü. Enerjik haliyle herkesi motive eden biri. Ludmila Dubinina, 21 yaşında, kararlı, güçlü, dağcılığa tutkuyla bağlı. Rustem Slavodin, 23 yaşında, atletik yapısı ve güçlü kişiliğiyle öne çıkan biri. Yuri Kovanish, 24 yaşında, müzisyen ruhu olan, gitar çalan, şarkı söyleyen biri. Yuri Doroshenko, 24 yaşında. Kivanischenko'nun en yakın arkadaşı. Yuri Kivanischenko, 24 yaşında. Müzisyen ruhu olan, gitar çalan, şarkı söyleyen biri. Nicolas Biritnoy, 24 yaşında. Fransız kökenli bir Rus. Grubun en zeki isimlerinden biri. Alexander Kolevatov, 25 yaşında. Sakin, düşünceli ve bilgili. Semyon Zolotarev, 37 yaşında. Grubun en yaşlısı. Ama asıl ilginç olan kimsenin bu adamı tam tanımaması. Son anda ekibe katılmış, gerçek adını bile ekip arkadaşlarından gizlemiş. Ve bir de 10. kişi vardı. Yuri Yudin grubun 10. üyesiydi. Ama kaderi farklı olacaktı. 23 Ocak 1959. Grup yola çıktı. Tren, kamyon, yürüyüş. Günler içinde son yerleşim yeri olan Visha'ya ulaştılar. 27 Ocak'ta orman başladı. Yürüyüş resmen başladı. Ama Yuri'nin dizleri ağrıyordu. Eklemi tutmuştu. Devam edemezdi. Arkadaşlarıyla vedalaştı. Visha'da bekleyeceğim dedi. Döndüğümüzde büyük bir kutlama yaparız. Arkasından baktı. 8 arkadaşı karın içinde ilerliyordu. Yudin o gün hayatının geri kalanında düşünecekti. Hayatının sonuna kadar şunu söyleyecekti. Tanrı'ya tek bir soru sorma şansım olsaydı, o gece arkadaşlarıma gerçekten ne olduğunu sorardım. Grup ilerledi. Günlükler tutuluyordu, fotoğraflar çekiliyordu. Her şey normaldi. 1 Şubat 1959. Son kamp yerini kurdular. Dağın yamacındaydılar. Igor Daiklov bir hata yapmıştı aslında. Ormanın daha güvenli olmasına rağmen açık bir yamaca çadır kurmuşlardı. Belki yarın erkenden yola çıkmak içindi. Belki yorgunluktandı. Çadır kuruldu. Sobanın kurulmadığı fark edildi. Soğuktu içerisi. Ama kimse şikayet etmedi. Deneyimli dağcılardı. Son günlük girişini kim yazdı bilinmiyor. Ama şunlar yazıyordu. Yarın ilk fırsatta yola çıkıyoruz. Hava iyi. Ekip morali yüksek. Ve sonra sustu. 12 Şubat geldi. Bilmesi gereken tarihin çok ötesindeydi. Grup hala ortalıkta yoktu. 20 Şubat. Aileler endişelenmeye başladı. Arama başlatıldı. 26 Şubat. Arama ekibi çadırı buldu. Çadır yarı yıkılmıştı. Karla kaplanmıştı. İçerisi boştu. Tüm eşyalar yerli yerindeydi. Kıyafetler, ayakkabılar, yiyecekler, fotoğraf makineleri, günlükler. Her şey orada duruyordu. Ama insanlar yoktu. Arama ekibinden Mikhail Şarabavin o anı şöyle anlattı. Çadır içeriden kesilmişti. Birisi bir bıçak almış ve çadırı içeriden yırtmış.
Dışarı çıkmak için. Neden kapıdan çıkmadıklarını bilmiyorum. İzler takip edildi. Karın üzerinde ayak izleri vardı. 9 çift iz. Hepsi aynı yöne ilerliyordu. Aşağıya doğru, ormana doğru. Ve izler belirli bir noktadan sonra kayboluyordu. İlk iki ceset ormanın girişindeki seder ağacının altında bulundu. İki yürüyenin cesedi de oradaydı. İkisi de sadece iç çamaşırlarıyla ölmüştü. -30 derecede, ayakkabısız. Ama yanlarında söndürülmüş bir ateş vardı. Son bir çabayla ateş yakmışlardı. Ama ağacın yaş dallarını kırmışlardı. Ateş söndü ve ikisi de dondu. Dikkat çekici bir detay. Sedir ağacının 5 metre yukarısındaki dallar kırılmıştı. Birisi ağaca çıkmıştı. Bir şeylere bakmak için. Kamp mı? Bir tehlike mi? Ne gördü? Bilmiyoruz. Diğer 3 ceset. Ağaç ile çadır arasında bulundu. Igor, Zina, Rüstem. Üçü de farklı noktalardı. Birbirinden yüzlerce metre uzakta. Çadıra doğru yürürken ölmüşlerdi. Sanki kampa dönmeye çalışıyorlardı. Rüstem'in yanağı şişti, dudağı morarmıştı. Kafatasında küçük bir çatlak vardı. Vücudu gergin bir pozisyondaydı. Sanki biriyle mücadele etmiş gibi. Ama çevrede başka ayak izi yoktu. Kimle mücadele etmişti Rüstem? Son 4 ceset 2 ay sonra bulundu. Karlar eriyince. Nehir yatağında 3 metre derinlikte. Ve bu cesetler tamamen farklıydı. Nicholas'ın kafatası kırılmıştı. Ama yüzünde hiçbir darp izi yoktu. Kırık içten gelmiş gibiydi. Ludmila kaburga kemikleri ezilmişti her iki taraftan. Sanki üzerinde bir araba geçmiş gibi. Ama üzerinde hiçbir iz yoktu. Semyon, o da kaburga kemikleri ezilmişti. Ve giysileri radyoaktifti. Alexander'ın boynu kırık. Otopsi doktoru şöyle dedi. Bu yaralanmaların benzeri yüksek hızlı bir araç kazasında görülür. Ama vücutta dışarıdan gelen bir darbenin izi yok. Ne bu kırıkları yapmıştı ve Dubina'nın dili nereye gitmişti? Cesetler laboratuvara götürüldü. Vero'da beklenmedik bir şey bulundu. Bazı cesetlerin üzerindeki giysiler test edildi. Sonuç inanılmazdı. Radyasyon. Normal değerlerin çok üzerinde beta radyasyonu. Özellikle Yuri ve Zolotarev'in giysilerinde yoğundu. Bu ne anlama geliyor? O dağda radyasyon kaynağı ne olabilirdi? Gruptan bazı kişilerin ciltlerinde turuncu bronz lekeler vardı. Saçları griye dönmüştü. O da radyasyonla uyuşuyordu. Ama nereden? Ve bu dosya bu soruya cevap vermeden kapatıldı. Sovyet yetkililer soruşturma dosyasına şunu yazdı. Ölüm sebebi. Bilinmeyen, karşı konulamaz bir güç. Dosya mühürlendi, gizli arşive gönderildi. Ve orada 30 yılı aşkın süre bekledi. Olay günü ve sonrasında bölgede garip şeyler görüldüğüne dair raporlar vardı. Grubun 50 kilometre güneyinde başka bir yürüyüş grubu o geceyi ormanda geçiriyordu. Ve onlar kuzey yönünde garip turuncu küreler gördüklerini söyledi. Dönen, parlayan sessiz küreler. Bu tek bir rapor değildi. Şubat ve Mart 1959 boyunca bölgede farklı insanlardan, meteorologlardan, askerlerden hepsi aynı şeyi söylüyordu. Turuncu dönen küreler. Ve Dyatlow'un kamerası. Kamera ormanda bulundu. İçinde fotoğraflar vardı. Günlük aktiviteleri gösteren kareler. Kamp hazırlıkları, gülen yüzler. Ve son kare. Gece çekilmişti. Bulanık, odaksız ama ortada bir şey vardı. Parlayan, sarı turuncu bir ışık. Bu fotoğraf resmi açıklamada hiç yer almadı. Ve arama ekibini yöneten emekli polis subayı Lev Ivanov yıllar sonra bir makale yazdı. O zaman kuşkucuyduk tabii. Ama şimdi neredeyse eminim ki o parlayan küreler grubun ölümüyle doğrudan bağlantılıydı. Peki emirleri neydi? Araştırmayı bırakın, bulguları gizli tutun. 65 yıl içinde bu vakayı açıklamak için onlarca teori üretildi. Hepsini anlatalım. Teori 1. En mantıklı görünen teori. Gece dağ yamacında kar kayması oldu. Çadırın üzerine düştü. Uyuyan gençler paniğe kapıldı. Çadır içeriden kesti ve dışarıya çıktı. Soğukta, panikte, nereye gittiklerini bilmeden koştular ve donarak öldüler. Kaburga kırıkları kar kütlesinin basıncıyla açıklanabilir. 2021'de İsviçre'deki bilim insanları bu teoriyi bilgisayar simülasyonuyla test etti. Gecikmeli bir kar levhası çığının otopsideki kemik kırıklarına neden olabileceğini gösterdi. Ama açıklanamayan şeyler var. Çevrede çığ izi yoktu. Arama ekipleri bölgede çığın mümkün olmadığını söyledi. Radyasyon nerede vardı? Radyasyon neden vardı? Dil nereye gitti? Ve turuncu küreler ne anlama geliyor? Teori 2. Bölge Baykonur uzay üssü ile Novaya Zemlya nükleer test alanının tam ortasındaydı. O dönemde Sovyetler vakum bombası, ses bombası
infrasound silahı gibi deneyler yapılıyordu. İddiaya göre o gece bir silah denemesi yapıldı. Gençler bunu gördü ya da bundan etkilendi ve susturuldu. Radyasyon bunu açıklar, turuncu küreler bunu açıklar. Sovyet'in dosyayı kapatması bunu açıklar. Ama açıklanamayan şeyler var. Kimse oraya neden bu gençleri seçsin ki? Deney bölgesine neden sivil izin verildi? Teori 3. Infrasound, insan kulağının duyamadığı çok küçük frekanslı ses dalgalarıdır. Belirli bir yoğunlukta infrasound insanda panik, halüsinasyon, kaçma içgüdüsü yaratır. Odağın şekli, belirli rüzgar koşullarında infrasound yaratmaya müsaitti. Gençler belki bir şey duymadı ama hissetti ve beyinleri haç emini verdi. Gözleri olmadan gören mantıksız kararlar alan insanlar gibi koştular dışarıya. Teori 4. Bölge Mansi adlı yerli bir Sibirya kabilesinin topraklarıydı. Ölüm Dağı onlar için kutsal bir yerdi. Belki bu yabancılar kutsal topraklara girdi ve Mansiler uyardı ya da öldürdü. Ama açıklanamayan şeyler var. Çevrede başka ayak izi yok. Hiç. Sadece 9 dağcının izi. Mansi saldırısı olsaydı iz olurdu. Teori 5. Bu teori kulağa saçma gelir. Ama bazı araştırmacılar ciddiye aldı. Bölgede yeti görüldüğüne dair raporlar vardı. Kaburga kemikleri bu şekilde kıran, insanı bu şekilde öldürebilen bir yaratık. Çevrede ayak izi olmadığı iddiası. Belki karlar üstünü örtmüştü. Bu teori bugün ciddiye alınmıyor. Ama 1959'da bazı Sovyet yetkilileri bunu tartışmıştı. Teori 6. En az konuşulan ama belki en ilginç teori. Semyon Zolotarev kimdi? 37 yaşındaydı. Grubun diğerlerinden 13 yaş büyüktü. Son dakika ekibe katılmıştı. Gerçek adını saklamıştı. Ekipte kimse tam tanımıyordu. Bazı araştırmacılar şunu öne sürdü. Zolotarev bir KGB ajanıydı. Gizli bir görev üstlenmişti. Ve o gece grubun gördüğü ya da bildiği bir şey yüzünden hepsi susturuldu. Zolotarev öldükten sonra elinde kamerası vardı. Tek kaçmaya çalışırken kamerasını alan tek kişi oydu. O kamera içindekiler hiç paylaşılmadı. Bu teoride kanıtlanmadı. Ama Zolotarev'in kimliği hala tam olarak aydınlatılamadı. Mayıs 1959 soruşturma dosyası kapatıldı. Bilinmeyen karşı konulamaz bir güç denildi. Ve dosya Sovyet gizli arşivine gönderildi. Mühürlendi. Neden? Çünkü Sovyetler Birliği her şeyi gizledi. 1967'de soruşturmada görev alan gazeteci yazar Yuri Yarov olaydan ilham alarak bir roman yazdı. Ama Sovyet sansürü nedeniyle pek çok detayı çıkarmak zorunda kaldı. Yazarın gerçek notları, fotoğrafları ve el yazıları 1980'de hayatını kaybetmesinden sonra kayboldu. Bir daha bulunamadı. 1990'da gazeteci Anatoly Gushin, Sovyet yetkililerin kendisine özel izin vermesiyle arşive girdi. Önceden bilinmeyen fotoğrafları ve belgeleri gün ışığına çıkardı. Ve şunu fark etti, pek çok belge ortadan kaybolmuştu. Kasıtlı mıydı bilmiyoruz. Ama Gushin bir kitap yazdı. Sırların Bedeli 9 yaşında. Sovyetler dağıldı 1991. Arşivler kısmen açıldı. Araştırmacılar yeni belgelere ulaştı. Vaka dünya çapında ilgi görmeye başladı. Kitaplar, belgeseller, filmler, diziler yapıldı. Ve 2019'da Rus yetkililer dosyayı yeniden açtı. 2020'de resmi açıklama yapıldı. Çadırın üzerine çöken bir kaos kütlesi gençleri kaçmaya zorladı. Ağır hava koşulları ölüme yol açtı. Resmi açıklama buydu. Ama araştırmacılar kabul etmedi. Peki radyasyon dediler, peki kırık kafatası dediler, peki Dubina'nın dili dediler, peki turuncu küreler dediler. Resmi açıklama bu soruları yanıtlamadı ve gizem devam etti. Yuri Yudin o geziden dönen tek kişiydi ve hayatının geri kalanını bu yükle taşıdı. Arkadaşlarının cesetlerini teşhir etmek için çağrıldı. Her birinin yüzüne baktı, her birini tanıdı. Bu Igor dedi, bu Zina, bu Yuri. Sonra döndü ve bir daha o bölgeye gitmedi. Yıllarca sustu ama içinde bir şey yaşıyordu. 2013'te Yuri Yudin hayatını kaybetti. 75 yaşındaydı. Ölmeden önce şunu söyledi. 54 yıl boyunca o geceyi düşündüm ve hala bilmiyorum. Ama onlar benim arkadaşlarımdı ve onlara ne olduğunu bilmek istiyorum. Tanrı'ya tek bir soru sormam gerekseydi bu olurdu. Yuri Yudin gitti ve sır hala çözülmedi. 2026 itibariyle Daitlov geçidi vakası hala tam çözülmüş değil. 2020'deki bilimsel çalışma çığ teorisini destekledi. Bilgisayar simülasyonları, belirli koşullarda gecikmeli bir kar levhasının yaralanmalara neden olabileceğini gösterdi. Ama radyasyon, resmi teori bunu daha önceki gezilerde giysilerde bulaşmış olabilir diye açıkladı. Kranischenko nükleer tesiste çalışıyordu. Giysisine bulaşmış olabilirdi.
Dubina'nın dili. Resmi teori, nehir yatağında uzun süre bekleyen ceset küçük hayvanlar tarafından yenilmiş olabilir. Turuncu küreler. Resmi teori roket testleriydi. O dönemde bölgede Semyorka roket testleri yapılıyordu. Belki hepsi mantıklı. Belki gerçekten sadece bir çığ felaketi yaşandı. Belki radyasyon başka bir kaynaklandı. Belki dil hayvanlar tarafından yendi. Belki küreler roket testleriydi. Belki. Hala tam olarak tahmin etmiyor. Ve bu yüzden 65 yıl geçmesine rağmen dünya bu vakayı konuşmaya devam ediyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ölüm Dağı. Yüzyıllar önce Mansi halkı bu dağı bu ismi verdi. Neden? Bilinmiyor. Ama bir efsane var. Çok eski bir efsane. O dağda geçmişte de insanlar gizemli şekilde hayatını kaybetmiş. Mansi halkı o dağı kutsal ve tehlikeli ilan etmiş. Oraya gitmeyin demiş. 1959'da 9 genç Sovyet dağcı oraya gitti ve geri dönmedi. Bugün o geçide Dyatlov geçidi deniyor. Igor Dyatlov'un anısına. Ve her yıl dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, meraklılar, dedektifler oraya gidiyor. Cevap arıyorlar ama daha cevap vermiyor. 9 insan, 9 deneyimli zeki genç insan. Bir gece, bir dağda. Bir şey gördü ya da yaşadı. Ve hepsi öldü. Kimisi donarak, kimisi iç organ hasarında, kimisi kafatası kırılarak. Ama hiçbirinde dışarıdan bir saldırının izi yoktu. Bu nasıl mümkün? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Ve belki de hiç bilemeyeceğiz. Ama şunu biliyoruz. Bu hikaye gerçek. Bu insanlar gerçekti. Ve o dağda o gece bir şey oldu. Ne olduğunu 65 yıldır kimse tam olarak açıklayamadı. Ve bu belki de en büyük gizem. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizce o gece ne oldu? Yorumlarda tartışalım. Abone olmayı unutmayın. Bunun gibi gerçek ve gizemli hikayeleri anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Puslu gecede kalın.